Okay, this is our last part of Unit B, Unit 9B. Develop your writing. Now we're going to read a story and write a story after this. Uh, okay, after this activity, you're going to write your own story. Now, making comparisons. Our focus will be on making comparisons using as, like, look like, etc. Okay, let's read the story first. The mouse, the bird, and the chili. Okay, mouse, bird, and chili. A mouse, a bird, and a chili, three great friends, lived together in the same house for a long time. They lived happily together in this house, each one using their own special skills. The bird, who was as quick as an arrow. What is arrow, Musa? Walk. Ok, yes. As quick as arrow. Bir ok kadar hızlı. Bir ok kadar çabuk olan kuş. The bird, who was as quick as an arrow, flew every day to the forest to bring back wood. The mouse was the organized one, and he got the water, made the fire, and got the table ready for dinner. The chili did the cooking. Yes, this is chili. Chili did the cooking. He jumped in the pot and swam around like a strange sea animal until the water was nice and spicy. It was a great life for the three friends. They never wanted their lovely life to change. They never wanted their lovely life to change. Asla güzel hayatlarını değişmesini istemezlerdi. When one day the bird met another bird in the forest and told this second bird about his life and how he flew to the forest every day to get wood for the fire while his friends did their jobs at home. This other bird, crow with a bad personality. Okay, this other bird, a crow with a bad personality, told the bird that he was doing too much work and that the mouse and the chili had an easier life than the bird did. Next day, because of the crow's words, the bird refused to go to the forest. Hmm. Next day, because of the crow's words, evet, karganın sözleri neydi? Bad personality'ymiş karga. Told the bird that he was doing too much work. Sen çok iş yapıyorsun demiş. And the mouse and chili had an easier life than the bird did. Asıl zor işi sen yapıyorsun. Ee,
evdekiler kolay iş yapıyor diyerek ona kötü söz söylemiş. Next day, because of the crow's words, karganın bu sözleri sebebiyle, Bert refused to go to forest. Ormana gitmeyi reddetmiş. He said that he was tired of working like a machine. Makine gibi çalışmaktan yorgun olduğunu söylemiş. The bird then said that they should all change roles. They should all change roles. The chili would get the wood, Mouse would become the cook, and the bird would carry the water and set the table. Görev değişikliği yapıyorlar, güzel. The mouse and chili were not happy, but in the end they agreed. And what was the result, do you think? Evet, o bizim dinlediğimiz çocuk masallarından bir tanesi. Çok güzel bir masal. Well, the chili went out to the forest to get wood, but on the way he met a hungry dog who ate him. The mouse tried to copy the chili and swam in the hot water. He soon realized it was too hot and he jumped out and ran away. İkisi de ayaklarının alışık olmadığı tarzda şeyler olduğu için ikisi de kaybediyor. Now his friends were gone. Bert had to do everything. He had to fly and get the wood, collect the water, cook the food, set the table. He had to do everything now. He got so confused. He got so confused by everything he needed to do. Yapması gereken şeyler, her şeyden o kadar çok kafası karıştı ki he didn't notice that some of the wood from the fire had fallen into the floor. And the wood from the fire had fallen into the floor. Satır mı atladım? Some of the wood from the fire had fallen into the floor and the house was starting to burn. Oh, the house burned down and the bird was left with no home. Kuş evsiz kalmış. And no friends. Ve arkadaşsız kalmış. If he had listened to his friends, then none of his would have happened. Evet, en son cümle bizim 2 gündür çalıştığımız third conditional. Evet, ne diyor Musa? Eğer arkadaşını dinlemiş Evet, olsaydı dinlemiş bunun olsaydı bunların hiçbiri yaşanmazdı. olmamış olacaktı, olmayacaktı. Okay. Karga kötülüğüne sebep olmuş. Now, complete sentence describe the story. If the three friends hadn't decided, bunları tamamlıyoruz. If the three friends hadn't decided to, üç arkadaş karar vermiş olmasaydı, karar vermeseydi, ne yapmaya karar veriyorlardı? Bu üç arkadaş İşlerini değiştirmeydi galiba.
Change roles. Ha, doğru. Change. Rolleri değiştirmek olabilir. Ya da işlerini değiştirmeselerdi. O şuradan The bird then said that they should evet, all sen ne dedi? neredeydi cümle? The the bird then said that they should all change roles yazıyor. Yes. O zaman Decided to change roles. decided to change roles. Üç arkadaş rollerini değiştirmeye karar vermiş olmasalardı mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmiş olacaklardı diyebiliriz mesela. Nasıl They diyeceğiz? would have Lived lived happily. happily. Ha? They would have lived happily. Evsiz olmayacaklardı. O da güzel. The three friends hadn't decided to change roles. Evet, aynı bizim düşündüğümüz. They wouldn't have died or become homeless. Biz pozitif düşündük. Evet, kitabın verdiği örnek negatif bir örnek. Evet, ölmeyecekti ve evsiz kalmayacaklardı. Evet, biz ne dedik? They would have lived happily. Evet, bizimkini de yazalım oraya. Bizim cümleyi. Okay. They would have lived happily. Okay, happily. Mutlu bir şekilde. Hatta aklıma geldi. Present perfect yapsak daha da güzel olur. They would have been living happily. Evet. They would have been living happily. If the crow hadn't. Heh, karga demeseydi. Bird that he was doing too much work. Yes. Hadn't said that. Hadn't said. Hadn't said the bird that he, evet, he's doing too much work. Peki devamı nasıl olacak? O da Yine homeless galiba. yok değil. Forest'a gitmeyi refuse etmeyecekti diyebiliriz. Değil mi? Forest'a refuse etti ya. Forest'a gitmeyi itiraz etmeyecekti diyebiliriz. They would. The bird wouldn't Bird wouldn't have refused. refused to go forest. Evet. Yes, crow hadn't told the bird he was doing too much work. Friends would have lived happily ever after. Evet. Bizim önceki söylediğimiz cümleyi söylemiş. Yani her şeyin başı o refuse etmesiyleydi. Evet, onu biz de yazalım kendi cümlemize. Okay, and the bird wouldn't have refused
To go to forest. Which of the friends did the writer compare to a sea creature, ant, arrow, and machine? Which of the friends did the writer compare? Evet, Arrow. arkadaşların hangisini bir deniz yaratığıyla karşılaştırıyor? Hangisini bir arrow, okla karşılaştırıyor? A machine, bir makinayla karşılaştırıyor. Evet, bunları bulalım. The bird who was as quick as an arrow. Yes. Bird, arrow. As quick as arrow. Peki mouse and chili hakkında karşılaştırdığı şeyler. Birisi machine, diğeri de sea creature olacak. Hangisi acaba? He jumped in the pot and swam around like a strange sea animal. Yes. The Like. chili. Yes. Chili is compared as a sea creature. And mouse? A machine. Cümlesi var mı acaba onun? Onu göremedim mi? Machine kelimesini bulursak machine. Makine kelimesini bulursak The mouse was the organized one and he got the water, made the fire and got the table. Bu da saçma. organized one. Burada da machine'den bahsedilmiyor. Bakalım cevabı neymiş? Makine geçmiyor Okay. burada. Creatures bulduk. Arrow bird. İşte bunu nasıl olduğunu Machine. bulduk. Machine. A, Machine bird miymiş tekrar? galiba. Ben de bakalım. O zaman mouse değilmiş. Okay. Makineden bahsetmiş miydi? Gördüm hocam machine'i. He said that he was tired of working like a machine. Doğru. The bird Makine gibi that çalışmak. Evet, doğru. Kuşun makine gibi çalışması. Şimdi making comparison kısmını bir okuyalım. We can use comparisons to make piece of writing more interesting. Evet, biz karşılaştırmaları yazımızın ilginç hale getirmek için kullanıyoruz bu karşılaştırmaları. There are different ways to do this. Bunu yapmanın farklı
yöntemleri var. We can use as'ı kullanabiliriz. To say that one thing similar to something else, benzerliğini anlatabiliriz. Evet. She was as pale as a ghost. Pale, solgun. Solgun. Ghost, Hayalet. hayalet kadar hayalet kadar solgundu. We can also use like to say that two things are similar. Like kelimesiyle de benzerlikleri anlatabiliyoruz. He cried like a baby. Bebek gibi ağladı. If we want to focus on appearance, görüntüye odaklanmak istersek, görüntüye, we can use look like, gibi görünür ifadesini kullanırız. And noun and clothes ekleyerek, the clouds look like an ice cream dessert. Bulutlar ne gibi görünmüş? Krema çölü gibi. Ice cream, Dondurma çölü pardon. dondurma tatlısı gibi Hadi tatlı mı? görünüyordu. He looked like he was angry. Evet, kızgın gibi görünüyordu. Evet, appearance'ları look like ile veriyoruz. Diğerlerine dikkat ederseniz sadece isim kullanmış. Evet. Look like da hem isim olabilir hem de bir küçük cümlecikle de yapabiliyoruz. He looked like he was angry. Evet, şimdi buradaki alıştırmayı yapalım. Choose the correct alternatives. He looked an Like angry ball. Ball neydi? boğa. Bull, pardon, bull. Angry bull. Boğa. Boğa. Looked Like like an angry bull. She was as quiet as. as a mouse. Fare kadar sessizdi. Evet, bizim Türkçemizde bu ifade yok. Fare kadar sessiz demek ki İngilizlerin ifadesi. Bizde ne gibi sessizleriz? Benim de aklıma gelmedi. Benim de gelmedi. Tüy gibi hafif deriz. Tüy gibi sessiz olur mu acaba? Okay. Geçelim. They looked like, evet, bir Tired. görüntü. Hangisi olur? Tired. Şuradaki açıklamayı tekrar göz Allah. atarsak, Hmm. appearance söz konusuysa, görüntü söz konusuysa, noun ya da clause'la, isim ya da cümlecikle kullanabiliyoruz. Adjective değil bak Musa. Adjective değil. Yani noun. Tired orada adjective'dir. Yani Anladım. noun kullanabiliyoruz. Ice cream dessert. O yüzden tired adjective cümlecik olarak kullanabiliriz. They looked like they were tired. They looked tired diyebiliriz. Hani like'a gerek yok o zaman. Yorgun göründüler. Ama like olunca bir görüntü vermemiz gerekiyor. They looked like. Ne gibi göründüler? They were tired. Yorgun oldukları göründü. Yani İngilizcenin mantığı. Look like'dan sonra isim gelecek ya da bir cümlecik gelecek. Eğer sıfat kullanmak istersek like'a gerek yok. They looked tired. Okay. She ran Like. like
a wind. Rüzgar gibi koştu. She ran like a wind. The sky was Like like a swimming pool. Sky was like a swimming pool. Gökyüzü bir yüzme havuzu gibiydi. Evet, bizim dilimizde olmayan ifadeler. Bize alışık olmadığımız. Okay. Now, let's check it. All of them are correct. Complete the sentence with your own ideas. The moon looked like ne olabilir? like a baby face. Anlamadım. Baby face. Bir Oo, bebeğin güzel yüzü bir gibi. ifade oldu. Very good. Ha, big cheese. Bize verilen örnek de güzel. Big cheese. Kocaman bir peynir gibi göründü. Okay. She was so angry. O kadar çok kızgındı ki. She looked like she wanted to. Ne yapmayı istiyormuş gibi göründü. Eat. Kızgın olunca insan ne yapar? Öyle bir şey düşünelim. Mesela bardağı kırmak olabilir. Şişeyi kırmak ya da çarpmak olabilir. Ya da bağırmak olabilir, değil mi? Scream, çığlık atmak. Want to scream. She looked like she wanted to scream. She looked like she wanted to break the glass. Ya da hit olabilir. Hani dövecekmiş gibi göründü. Dövmek istiyormuş gibi. He looked like he wanted to hit. Örnek cümleye bakalım. Explode, o patlamak. Patlamak istiyormuş gibi. Evet. Scream yani. Patlamak. The forest was as dark as. Evet, orman karanlık. Ne gibi karanlık? Space. Anlamadım. Space. Ha, space. Okay. Uzay. Bir anlamda senin söylediğinle uyuşuyor. Midnight. Gece yarısı gibi. Ha, okay. The man was always so calm. Adam daima çok sakindi. He was like a. Sakin bir şeyi temsil eden bir kelime ne olabilir? Hiç aklıma gelmiyor ya. Like a baby. Ha, bebekler pek sakin olmaz gerçi de. Ağlarlar, şey yaparlar. Ne olabilir? Evet, neyse örneğe bakalım. Peaceful lake. Evet, bir göl. Barış, huzur dolu, huzurlu bir göl gibi. Like a peaceful lake. Huzurlu bir göl gibi. And the bear was as big as. The bear was. Evet, ayı ne kadar büyüktü? As big as truck. Güzel. Truck. Bakalım örnekte ne var? Tree. Tree. The bear was as big as a tree. Bir ağaç kadar büyüktü. Fox varmış burada.
Okay. You're going to write your own story. Think about the questions below to help you with your ideas. Who were the people? Evet, kendi hikayenizi oluşturmak için şu soruların cevabını oluşturun. Who were the people? Where were they? Önce kişiler belirleyeceğiz. Nerede olduklarını belirleyeceğiz. What happened? Ne olduğunu. What were the consequences? Sonuçların ne olduğunu. Belki bizim o bebek hikayelerimiz, masallarımız aklınıza gelen, onları benzer bir yazıya dökebilirseniz çok güzel olur. Who were the people? Evet, önce karakterler, sonra mekan, sonra da olay ve sonra da sonuç. Sonuçta da third conditional'lar kullanacağız. They were a successful couple called June and Hugo. Evet, bu who were the people'ın cevabı değil mi? Evet, bu soruların cevabı. They were in New York. They got married. Yoksa, okay. They got married. Then they both met someone they preferred on their honeymoon. Evlenmişler. Honeymoon, bal ayı. Honey bal, moon ay. Balayında tercih ettikleri kişilerle tanışmışlar. Çok güzel bir dizi film ya da sinema konusu. Evleniyorlar, balayına çıkıyorlar. Balayında ikisi de kendi karakterlerindeki kişileri buluyorlar. They got married again, but two different people. Tekrar evleniyorlar ama farklı kişilerle. Evet, bunun hikayesini, bu bir örnek gerçi. Okay. Bunu örneklendirmiş bize. İsterseniz bunu yazabilirsiniz. Yazmaya çalışırsanız sınav öncesi hazırlık olur. Evet. Bu verilmiş konuyu hikayeye dönüştürmek. New York in the winter looked like a Christmas cake. Benzetmeler yapıyoruz. Evet. New York kışın Noel keki gibi görünüyordu. Evet. Konu verilmiş. Siz sadece bunu hikayeye dönüştürme hikayeye dönüştürebilirsiniz. Final öncesi ve proficiency öncesi bir writing çalışması yapmış olursunuz. Evet, burada writing bölümünü tamamladık. Değil mi? Write a short story using ideas. Evet, comparisons you made in previous activity. İçinde benzetmeler kullanacağız. Ezli, looked like ya da like olan. Evet. Writing sayfasıyla 9'u sorumlu olduğumuz kısımları tamamlamış olduk. Evet. 9. üniteden A ve B'den sorumluyuz ve bir de reading ve writing'den sorumluyuz final sınavlarında. Okay, and I'm going to finish the recording.